Hazırsan kendini rahat hissettiğin bir yere otur. Belki yataktasın, belki yatman gerekiyor. O da olabilir, hiç sorun değil. Ama mümkünse uykuya dalmayacağın bir biçimde bedeninin farkındalığında kalarak otur. Gözlerini kapat. Eğer gözlerini kapatmak senin için zorsa hiç sorun değil. Kendini nasıl rahat, nasıl güvende hissediyorsan öyle kal. Derin nefesler alarak başlayalım. Al derin nefes. Aldığından daha uzun sürede ver derin nefes. Al nefes. Ver nefes. Birkaç kez kendi ritminde nefes alıp vermeye devam et. Bedenin ve zihnin rahatladıkça bedeninden kopmak yerine bedeninde kalmaya devam et. Üzerindeki kıyafetlerin bedenine değişini, odanın sıcaklığını, sandalye ile temas eden kalçanı, bacaklarını fark et. Şimdi sana çocukluğunu hatırlatan kapılardan birini canlandır zihninde. Nasıl bir kapı? Eski mi? Yeni mi? Ne renk? Tüm ayrıntılarına bak. Ve hazır hissettiğinde kapıyı açıp içeri gir. İçeride çocukluğun var ve annen o odanın merkezinde. Şimdi odaya bak. Nasıl bir oda? Belki oyun odası, belki mutfak. Kim bilir? İncele odayı. Annen nasıl görünüyor? Ne giymiş? Mutlu mu, mutsuz mu? Neler yapıyor? Fark et. Ve kendine bak şimdi. Çocukluğun mu orada? Ergenliğin mi? Yoksa orta yaşlı halin mi? Kim bilir? Belki anneni kaybedeli uzun yıllar oldu. Olabilir. Sadece o odadaki anılarına bak. Belki çok mutlusunuz, güzel anılar var hep. Belki de kırgınlıklar, kızgınlıklar, acılar var. Affedilemeyen bir anne var. Belki de orada annenin yerinde kendini, kendi anneliğini görüyorsun. Hepsi olabilir. Sadece izle ve bedeninde neler oluyor bunları fark et. Bacakların, karnın, göğsün, kolların, yüzün neler oluyor? Belki çok rahat bedenin, mutlusun. Belki de hislerin seni zorluyor, rahatsızlık hissediyorsun. Ama bunların hepsini yaşadın ve bitti sonuçta. Bunun farkındalığıyla sadece hislerinde kal, bedeninde hissettiklerinde kal. Şimdi odanın merkezinde yere otur. Annen karşında, o da oturuyor. Ve senin yanında başka kadınlar da var. Onları gör. Onlara baktıkça annenin annesi, onun annesi, onun annesi ve yan tarafında varsa çocukların, onların çocukları,
böyle ilerleyen bir çember oluşturduğunuzu hayal et. Annen bu çemberin ortasında. O çemberde olmak, o tüm kadınlarla bir arada, tüm annelerle bir arada olmak sana ne hissettiriyor? Belki bunların içindeki tek erkek sensin şu an, o da olabilir. Sen de bir çocuktun. Hepsi olabilir. Farkındalığıyla bu çemberin içinde olanlara bak. El ele tutuşmak sana ne hissettiriyor o çemberde? Ve karşında anneni görmek. Belki çok kızgınsın annene, belki çok öfkelisin. Ya da çok güzel şeyler yaşadınız. Özlem içerisindesin şu anda. Hislerini fark et. Bu hisler zihnine nasıl gelip gidiyor? Bedeninde hangi tepkileri oluşturuyor? İzle. Dikkatlice kendini izle. Ama kapılıp gitme. Sadece fark et. Şimdi annene daha yakından bakmaya çalış. Çemberden ayrılıp yanına gitmene gerek yok. Oturduğun yerden ona yakından bakmaya niyet ederek bak. Ve gözlerinin içine baktıkça annen yerine orada annenin çocukluğunun olduğunu fark et. Artık karşında annenin çocukluğu var. Ve daha dikkatli baktığında senin yerinde de artık çocukluğun var. Yanındaki kadınlar hepsi çocuk. Hepinizin çocukluğu var o çemberde artık. Bunlara bak. Biraz daha dikkatli bakmaya başladığında annenle birlikte oradaki herkesin kollarında, bacaklarında, bedeninde, kafasında, kalbinde, her yerde ipler çıktığını görüyorsun. Ve bu ipler sizi birbirinize bağlıyor. Belki annenin annesinden gelen kızgınlık annenin çocukluğuna gidiyor. Belki terk edilmiş, onun ipi gidiyor kalbine. Belki şiddet görmüş, o ip onu etkiliyor. Annesinden gelen, onun annesinden gelen. Ya da belki çok değer görmüş çocukluğunda. Mutlu bir aile hayatı olmuş. Ve oradan sana geliyor o ip. Çemberin içinde ne yaşandıysa hepsi birbirinize geliyor. Ve oradan senin çocuklarına gidiyor. Oradan onların çocuklarına gidiyor o ip. Birbirinize bu kadar bağlısınız. Fark et bunu. Ve şimdi kendine şunu sormanı istiyorum. Eğer anneni suçluyorsan sadece anneni suçlayabilir misin? O karşındaki küçük çocuğu suçlayabilir misin? Bu iplerle birbirine bu kadar bağlıyken her şey. Ya da kendini suçluyorsan kendini suçlayabilir misin bu kadar birbirinize bağlıyken? Ya da çocuklarını suçlayabilir misin? Onlara bu kadar şey aktarmışken. Ya da bunlar güzel şeyler de olabilir. Ama bu güzelliklerin içinde de yine bu bağlar bir araya getirdi bu güzellikleri. Yani her şey, herkes birbirine bu kadar bağlıyken içimizdeki bu çocukların suçları olabilir mi? Şimdi annene ne sormak istiyorsan sor. O karşında, o küçük çocuğa sormak istediğin her şeyi sor.
Belki kızgınlıklarından bahsetmek istiyorsun ona. Bahset, o küçük çocuğa kızgınlıklarından bahset. Ya da belki teşekkür etmek istiyorsun. Sana sevgiyi öğrettiği için ona şükranlarını sunmak istiyorsun. Ne istersen, o küçük çocuk karşında onunla konuş istediğin şekilde. Onunla konuşurken neler hissediyorsun? O nasıl tepki veriyor senin sözlerine? O küçük çocuk neler yapıyor sen onu anlatırken? Bunları fark et. Ya da belki kendi çocuklarına bir şeyler söylemek istiyorsun. Bu da olabilir. Bunları da yapabilirsin. Tamamen senin özgür alanın. Kendini hazır hissettiğinde önünde 2 seçenek var. İlk seçenekte bu çemberde kalmaya devam edebilirsin. Hala kendini, anneni, çocuklarını suçlamaya devam edebilirsin. Yaşadıkların ve yaşattıkların için. Eğer bu seçeneği seçtiysen, meditasyonumuz senin için bu noktada bitmiştir. Bedenine dönüp hayatına kaldığın yerden devam edebilirsin. Ama eğer ikinci seçeneği seçmek istiyorsan yapacakların şunlar. Yaşadığın her şeyi geride bırakmayı kabul etmek. Çünkü gördün, karşında bir çocuk vardı. Her ne kadar o büyük hali yaşatmış olsa da yaşadıklarını, sevgi ya da sevgisizliği artık her neyse o çocuk yaşattı onları. Ve sen çocuktun. Çocuktun onları alırken. Eğer bunları kendi çocuklarına yansıttıysan. Evet, bunlar yaşandı ve bitti, geçti diyebilirsin. Belki etkileri hala üzerinde devam ediyor. Evet, edebilir. Ama onlar duygu olarak ya da düşünceler olarak zihnine her geldiğinde sen bu çocukları aklına getirip evet, bunları şu anda yaşıyorum, farkındayım ama kapılıp gitmeyeceğim deyip hayatına devam etme şansın var bu ikinci seçenekte. Onun için eğer bunu seçtiysen ayağa kalkarken tüm iplerden özgürleştiğini ve çemberin yavaş yavaş yok olduğunu görebilirsin. Artık çember yok. O kadınlar yok etrafında. Sadece sen varsın ışık dolan odada. Ve ayağa kalktığında yerde bir zarf görüyorsun. Sana özel hazırlanmış bir zarf. Üzerinde ismin var. Hazır olduğunda o zarfı alıp aç bakalım. Evet. Doğru gördün. Annen ve tüm kadınlar sana kendini onlardan özgürleştirdiğin ve onları da senden, sana karşı hissettikleri belki suçluluktan özgürleştirdiğin için teşekkür ediyorlar. Teşekkürler yazıyor o mektubun içinde. Hazır olduğunda sana o çocukluğunu hatırlatan kapıdan içeri girmiştin ya. Şimdi o kapıdan rahatça çıkabilirsin.
Ve sevgi, mutluluk ya da mutsuzluk, öfke aklına her geldiğinde bu odada yaşadığın o çemberle olan bağlantıyı hatırlayabilirsin. Hazır olduğunda bedeninin farkındalığıyla, bedeninin sandalyeye değen, temas eden o farkındalığıyla nefesine odaklanıp tekrar derin bir nefes alıp derin bir nefes verip gözlerini açabilirsin. Şifa olsun.